CRP, Latince ya da İngilizce C-reaktif protein olarak açılımı olan bir inflamasyonu gösteren, yani yangıyı gösteren bir vücudumuzdan salgılanan bir proteindir. Karaciğerde üretilir. CRP yükseldiği zaman insanlar panik olmaktadır. CRP'yi yükselten, dediğim gibi tanı konmak için kullanılan bir laboratuvar testidir aslında. CRP yangı sonrasında, yani vücutta oluşan herhangi bir iltihabi, yaralanma, kanama durumunda ortaya çıkan ve yükselen, doktora yani hekime tanı konmasında yardımcı olan bir laboratuvar testidir. CRP'nin yükselmesi enfeksiyon hastalıklarında olabileceği gibi bir takım kanser gibi malinitelerde ya da kolajen doku hastalığı dediğimiz bizim bazı romatizmal hastalıklarda, kalp krizi sonrasında vücutta oluşabilecek herhangi bir kanama, ağır yaralanma, doku ezikleri, kırıklar, bunlardan sonra da pek çok burada belirtmediğim pek çok hastalıkta CRP yükselir. CRP'nin yükselmesinin sebeplerinin araştırılması gerekir. İnsanlar CRP'yi düşürücü çeşitli ilaçlar peşinde koşmaktadır. Bu yanlış bir uygulama ve tutumdur. Hekim tarafından CRP'yi yükseltecek olan biraz önce bahsettiğim belki onlarca durum aydınlatılmalı ve bu aydınlatıldıktan sonra, bu durumu düzeltildikten sonra CRP'nin düşeceği ya da normal seviyeye geleceği bilinmelidir. Peki CRP'nin normal seviyesi nedir? Laboratuvar testi olduğunu belirtmiştim. Kullanılan kitin ya da laboratuvarda uygulanan yöntem farklılıkları bulunmaktadır. Bazı laboratuvarlarda 0,5 gram desilitre üst sınır iken bazı laboratuvarda bu 5 olmaktadır. Dolayısıyla kişiler hani hangisinin üzerine çıktığı, ne kadar yükseldiğinin peşinde olmamalıdır. Laboratuvarlar arasında farklılık mevcuttur. Referans aralıkları bilinerek yüksek veya düşük veya kişilerde normal olduğu bilinmelidir. Herhangi bir CRP yükseldiğinde Sağlık Kuruluşu tarafından tanı konulmalı ve bu yardımcı laboratuvar testleri bize önümüzü görmede yardımcı olduğu akıldan çıkartılmamalıdır.